Merhaba sevgili bunu dinleyen Satnam. Bu kayıtta seninle uzun derin nefeslerin ve nefes almanın önemini birazcık paylaşmak istiyorum. Uzun derin nefesleri sık sık duyarsın. Nefesini değiştir, bakış açın değişir, nefesini değiştir, dünyan değişir diye. Bunun nedeni zihinde düşünce oluşur oluşmaz öncelikle nefese sirayet eder. Yani duygu oluşmadan önce nefesin değişmeye başlar. Eğer nefesinin farkında olabilirsen, temel nefeslerinin farkında olabilirsen, nefesinin değişim ritminin de farkına varabilirsin. Ve nefesin değiştiğinde hemen o ritmi fark ederek, nefeslerini derinleştirerek o anki duygunu, bakış açını ve duruşunu değiştirebilirsin. İşte bu her tarafta duyduğun nefesini değiştir, dünya değişir sözünün altında yatan şey bu. Peki nedir bu uzun derin nefesler? Nasıl alabiliriz? Öncelikle omurganın dik olması çok önemli. Biliyorsun evrimde ilk yaptığımız şey önce eğilerek başladık. Kafamızı kaldırdık bulunduğumuz yerden ve ileriye doğru baktık. Ve biz ileriye doğru baktıkça omurgamız dikleşti ve uzadı. Ve bu bilincimizde, bakış açımızda genişlemeyi sağladı. Omurga uzadıkça ve dikleştikçe farkındalığın, bakış açın bu anlamda değişebilir. Bu yüzden uzun derin nefesler için en önemli şey omurganın dik olması. Bunun için de her zaman bağdaş pozisyonunda olmak zorunda değilsin. Öncelikle istersen bir sandalyeye oturabilirsin, ayakların yere değsin ve 90 derece olacak şekilde dizlerinden aşağıya doğru uzansın. İhtiyaç duyuyorsan beline bir yastık yerleştirebilirsin. Omuzların kulaklarından ayrılsın, çenen hafif içeri doğru gelsin. Böylece dik bir omurgaya ulaşabilirsin. Bağdaşta oturmayı istersen de benim gibi bu şekilde dizlerin daha yere yakın olacak şekilde oturmanı öneririm. Eğer dizler yere yakın değilse altına birer tane yastık koyup dizlerini destekleyebilirsin. Ve bu şekilde kuyruk sokumu kemiğinden başının üzerine kadar sanki böyle bir iple seni çekiyorlarmış gibi omurganın upuzun yükselmesini sağlamalısın. Bu hemen zaten çünkü bazı durumlarda kapanıyoruz. Mesela korku durumunda, endişelendiğinde hemen bedenine, nefesine birlikte bedenine de dikkat et. Burada böyle kapanmanın oluştuğunu göreceksin. O hallerde omurganı açıp göğüs kafesini açtığında birden o duygunun da değişmekte olduğunu fark edebilirsin. Bunun akabinde nefesini derinleştirmek üzerine odaklanmanı öneriyorum. Yapacağın şey şu, uzun derin nefeslerde nefes 3 parçada alınıyor. Şimdi nasıl? Normalde nefes alırken önce elini karnına bir getir. Elinle karnını bir tut. Nefes aldığında eğer karnın içeri doğru geliyorsa bu nefes ters nefes. Bebeklere dikkat et. Bebekler nefes alırken karınları yukarı doğru çıkıyor ve nefes verdiklerinde aşağıya doğru iniyor. Bu yüzden aynı bebekleri taklit ediyoruz. Yani geldiğimiz kaynağa geri dönüyoruz. O yüzden elini karnına koy önce bu 3 parçalı nefes için. Nefes al. Nefesini ilk olarak karnına gönder. Karın şiştiğinde diyafram akciğerlerine izin verecek şekilde aşağıya doğru iniyor. Ve daha sonra karın ve ciğerler ve ondan sonra da köprücük kemiklerinin olduğu bu bölgeye doğru hava doluyor. Biliyorum bazen bu bedende gerginliğe ve sıkışıklığa yol açıyor. Çünkü bunda da stres yapabiliyoruz. Neden işte derin nefes alamıyorum ya da ne kadar derin nefes alıyorum. Buraya geçmeden o yüzden bunun öncesinde temel nefesini tanımanı istiyorum. Elini karnına yerleştir ve kendi nefesinle bağlantı kur. Nefes al, hiç değiştirmeye çalışmadan, iki burun deliğinin içinden, istersen dudaklarının üst kısmında havayı hissederek, istersen iki burun deliğinin içinden havanın girişine odaklanarak derin bir nefes al, kendince, hiç bedenini sıkmadan. Nefesini serbest bırak ve nefes alıp vermeye devam et. Ve nefesinin dokusuna odaklan.
Nefesin sıcak mı? Soğuk mu? Akıcı mı? Yoksa daha mı ağır? Nefesin bedeninin hangi bölgelerine seyahat ediyor? Ve nefes alıp verirken bedeninde herhangi bir gerginlik var mı? Temel nefesi, bu soruları, bu basit soruları kendine sorarak temel nefesini tanıyabilirsin. Ve nefesini değiştirmeden alıp vereceğin birkaç tane nefesin ardından odağını hemen 3 aşamalı nefese getirebilirsin. Bunu yere uzanarak da deneyimleyebilirsin. İstersen gel bir de ona birlikte bakalım. Yere uzan ve ellerini, iki elini birden karnına yerleştir. Nefes al, karnını şişir, akciğerlerin şişsin. Nefes ver yukarıdan aşağıya doğru. Nefesinin boşaldığını gözlemle. Bunlar bedenine gönderdiğin sevgi notları gibi, bir birlik notu gibi. Hani yogada hep söyleriz, yoga birlik demek biliyorsun. Zihin, beden ve ruh birliği. Nefes alırken aslında tam manasıyla bunu deneyimliyoruz. Nefes aldığında ruhu bedenine davet ediyorsun. Biz Kundalini Yoga'da şunu çok deriz. Ben bedenim değilim, ben zihnim değilim, ben hayatın nefesiyim. Nefes aldığında, nefesi genişlettiğinde yaşam enerjinin de onunla birlikte genişlediğini, kaynaktan aldığın bolluk bereketi, kaynaktan aldığın canlılığı bedenine ve bütün hücrelerine davet ettiğini görüyoruz. Bilimsel olarak da beyinde oksijen seviyesinin artmasıyla birlikte farkındalığın, anlayışın ve empatinin arttığı kanıtlandı. Bu yüzden nefes aldığında her şey değişir diyoruz. Nefes alıyorsun ve ruhu bedene davet ediyorsun. Böylece ruh ve fiziksel bedenin bir birlikteliği söz konusu oluyor. Daha sonra Kundalini Yoga'da yaptığımız bir şey var ki nefeslere mantra eklemek. Nefes aldığında en çok kullandığımız mantra nefes alıp verirken Sat Nam. Nefes alırken Sat yani gerçeklik. Gerçekliği içine çekiyorsun ve nefes verirken Nam, kimlik. Gerçek benim kimliğimdir. Gerçeği içime alıyorum, hücrelerimde hissediyorum ve nefesimi verirken o gerçeği dışarıdaki tezahürünü yaratıyorum. Bu da zihni işin içine koyuyor. Zihin bir maymun gibi daldan dala atlıyor. Özellikle günümüzde çok fazla bilgiye maruz kalıyoruz. Dolayısıyla o bilgileri süzgeçten geçirmek, o bilgileri kendi işimize yarayacak şekilde dosyalamak için zihin kontrolüne, zihnimize hakim olmaya çok ihtiyacımız var. Guru Nanak diyor ki yine Kundalini Yoga geleneğinden bir rehber. Diyor ki zihnini fetheden dünyayı fetheder ve zihnini fethetmenin yolu uzun derin nefeslerden ve zihne odaklanacak bir mantra vermekten geçiyor. Bu bir program gibi. İşte meditasyon yaparken düşüncesiz bir alana geçmen gerektiğini düşünüyor olabilirsin. Hayır, bu gerçek değil. Düşünceleri seyrettiğin, düşünceleri gözlemlediğin bir alana geçmeni bekliyoruz. Sen nefes alıp vermek için durduğunda o daldan dala atlayan zihin sana bir sürü düşünce gönderebilir. Kalp atışların hızlanabilir ya da kalp atışlarını duyabilirsin. Baş dönmesi yaşayabilirsin. Çeşitli duygu geçişleri yaşayabilirsin. Söz gelimi kendini çok öfkeli ya da üzgün, kederlenmiş ya da intikam almak isterken ya da kendi içine kapanık, keza sevgi dolu, neşe dolu, ilham dolu hissedebilirsin. Bu duyguların, bu düşüncelerin hepsinin gelip geçmesine izin ver ve gözlemci ol. Hiçbirinin peşine takılma. İstersen bir bulut gibi uzaklaştıklarını düşünebilirsin. Ve kendi merkezine her zaman odağını nefesine çevirerek eğer göz odağın varsa, drişti kullanıyorsan, örneğin iki kaşının arasına ya da burun köküne odaklanıyorsan, odağına tekrar dönerek kendini merkezleyerek o düşüncelerin, duyguların
senin bedenini yalayıp geçmesine izin ver. Hiçbir şekilde nefes teknikleri uygularken düşüncesiz olmayı bekleme. Her şey yolunda, merak etme. Seninle birlikte pratik etmek istiyorum bunu, eğer sen de istersen. Omurgan dik olacak bir şekilde otur. İstersen bağdaşta, istersen sandalyede. Omuzlarını kulaklarından ayır. Gözlerini kapat eğer kendini güvende hissediyorsan. Eğer gözlerimi kapatmak istemiyorum diyorsan, lütfen sevdiğin bir objeye ya da boş bir duvara sabit bir şekilde gözlerine odakla. Ben bu pratikte gözlerimi kapatacağım. Ve gözlerini kapattığında iki kaşının arasında üçüncü göz dediğimiz ya da ajna dediğimiz noktaya, yani burun köküne gözlerini odaklamaya çalış. Eğer bu senin için zorsa göz kasların zamanla sen bunu yaptıkça buna alışacak ve buradan hipofiz bezini ve epifiz bezini, yani hormonların üretildiği merkezi tetikliyoruz. Bu yüzden göz odağını kullanıyoruz. Eğer senin için uygunsa kapa gözlerini. İstersen ağzından, istersen burnundan derin bir nefes al, tamamıyla serbest bırak. Bunu yaparken oturma kemiklerinin üzerine kendini iyice yumuşatıp bırak. Önce temel nefeslerine odağını getir. Yüzünü bir sıkı bırakabilirsin. Bu yüzündeki kasların yumuşamasını sağlayacak. Omuzlarını şöyle bir çevir, kulaklarından ayır, kafanı hafif geriye al, çenen içeri gelsin. Böylece kuyruk sokumu kemiğinden başının üzerine doğru omurgan uzasın. Ellerin, eğer arzu edersen, dizlerinde kalabilir ya da avuç içlerini yukarıya doğru çevir. Mümkün olduğunca kollarının düz olması, akışın sağlanması için kollar kalbin uzantısı. Dolayısıyla akışın sağlanması için kalbe doğru çok önemli. Ve temel mudramız Gyan mudra, yani baş parmakla işaret parmağını birleştir. Şimdi uzun ve derin nefeslere iyice odağını getir. Nefes al. Karnın genişlesin. Akciğerlerin dolsun. Ve biraz daha köprücük kemiklerine doğru nefesinin uzandığını hisset. Nefes ver yukarıdan aşağıya doğru. Hava bedeninden serbest kalsın. Nefes al, genişle. Nefes ver, rahatla. Nefes alışverişlerin devam ederken nefesi bir ışık olarak hayal edebilirsin. İki burun deliğinden sarı bir ışığın, altın renkli bir ışığın süzülerek girdiğini ve bütün bedenine, bütün hücrelerine dolduğunu
cildinin gözeneklerinden dışarı doğru taştığını ve nefesini serbest bırakırken bir ışık olarak dışarıya yansıdığını hissedebilirsin. Odağın köklerinde ve bedeninde ve bedenine girip bedenini genişleten, alanını genişleten nefesinde. Ve eğer bedeninde gergin ya da sıktığın bir kasın, bir bölge varsa bilinçli şekilde lütfen serbest bırak. Şimdi derin bir nefes al. Nefesini tut. Anüs ve cinsel organı sık. Karın kaslarını içeri ve yukarı doğru al. Çenen rahat, omuzların rahat. Buna kök kilidi diyoruz. Ve nefesini serbest bırak. Kilitleri çöz. Süre burada kal. İstersen bedenine dokunabilirsin. İhtiyaç duyduğun bir yere, kalp merkezine, belki karnına, belki omuzlarına, yüzüne dokunabilirsin. Gözlerin kapalı kalsın. Ne hissettiğini hisset. Gözlerini hafif arala ve açabilirsin. Satma.